Mevsim hazan. Payitaht İstanbul her zamanki gibi mağrur. Her zamanki gibi yorgun. Beyazıt'taki o devasa tarihi kapıdan içeri girenleri izleyin. Darülfünun yani bugünün İstanbul Üniversitesi. Hukuk mektebinin tozlu koridorlarında bir genç yürüyor. Adımları kendinden emin gayet. Kafasında tam oturan bir fes. Cebinde devlet aliye mührü basılmış bir nüfus kağıdı. Bakın burası çok önemli. Adı David. Soyadı Ben Gurion. Biz onu dünya tarihinden İsrail'in kurucu babası olarak tanıyacağız. Ama o günlerde o sadece bizim hukuk fakültesinde bir talebe. Hangi kanunları ezberliyor? Mecelleyi, yani Ahmet Cevdet Paşa'nın o meşhur İslam hukuku külliyatını, mülkiyet hakkını, borçlar hukukunu, mahkeme usullerini, hepsini Türk hocalarından Osmanlıca öğreniyor. Şaka değil. İleride kuracağı devletin anayasal zeminini aslında bizim dersliklerimizde, bizim rahleyi tedrisatımızda kurguluyor. Sıra arkadaşlarına bakın. O da tanıdık. Yitzhak Ben-Zvi. Biri ilk başbakan olacak İsrail'in, diğeri ikinci cumhurbaşkanı. İnanması güç ama gerçek. Dünyanın en tartışmalı devletini kuran o üst akıl aslında bizim sistemimizin tornasından geçti. Ben Gurion o kadar bizden biriydi ki Karaköy'de balık ekmek yedi. Beyazıt'ta çay içti. Eminönü'nde volta attı. O dönemki tek hayali neydi biliyor musunuz? Osmanlı Meclisi'ne girmek. Evet, Kudüs mebusu olup İstanbul'da siyaset yapmak. Fesi kafaya takıp yaşasın hürriyet diye bağırmak. Yani bizim kurucu babalarımızdan biri olmaya adaydı. Peki ne değişti? Tarih hangi noktada kırıldı? İçimizde oturanlar, bu insanlar nasıl oldu da bir gün bize silah çekti? Şimdi biraz daha geriye çekilelim. Geriye gidelim. O meşhur 19. yüzyıl sonlarına. Sahneye bir gazeteci çıkıyor. Biliyorsunuzdur. Theodor Herzl. Siyonizmin fikir babası. Eline bir kalem almış, Yahudi Devleti diye bir kitap yazmış. Peki bu adamın yolu nereye düşüyor? Tabii ki İstanbul'a. Yıldız Sarayı'na yani. Yıldız Sarayı'nın kapısına. Herzl tam 5 kez İstanbul'a geldi. 5 kez. Pera Palas'ta konakladı. Abdülhamit Han ile pazarlık masasına oturdu. Oturmak istedi. Gitti. Dedi ki sultanım dış borçlarınızı ödeyelim. Bize Filistin'den bir yurt verin. Peki Abdülhamit ne yaptı? Ne cevap verdi? Biliyorsunuz o cevabı birçoğunuz. Ben bir karış dahi toprak vermem. Zira bu vatan benim değil, milletimin. İşte film burada koptu. Herzl anladı ki Osmanlı'yı parayla satın alamayacağız. O zaman ne yapmalı? İçeriden kuşatmalı. Theodor Herzl, Osmanlı'nın o hoşgörülü, kültürlü yapısını bir zayıflık olarak gördü. Yahudi gençlerini Avrupa'dan toplayıp İstanbul'a gönderdi. Dedi ki gidin orada okuyun. Okuyun ki sistemi öğrenin. Onlar gibi olun ki bir gün onlardan bir parça koparabilelim. Bakın Herzl sadece bir hayalperest değildi. O bir stratejisti. Önce fikri ekti, sonra o fikri büyütecek kadroları bizim üniversitelerimize yerleştirdi. Ben Gurionlar, Ben Zvi'ler aslında Herzl'in attığı o tohumların İstanbul'da sulanmış halleriydi. Biz onlara misafir sandık, onlar mülk sahibi olmaya gelmişlerdi. Mesele sadece hukuk diploması veya siyasi pazarlık değil. Arşivi biraz daha eşeleyelim. Karşımıza çıkan isim Moshe Sharet. İsrail'in ikinci başbakanı. Bakın burası çok sarsıcı. Bu adam 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun bir subayı. Üzerinde ay yıldızlı üniforma vardı. Omzunda teğmen rütbesi. Yani şaka yapmıyorum. Halifenin ordusu için İngilizlere karşı kurşun sıktı.
Çanakkale'de görev yaptı. Filistin cephesinde Türk askerine komuta etti. İyi bir Osmanlı askeriydi zamanında. Türkçe konuşuyordu. Türk disipliniyle yetişti. At binmeyi bizden öğrendi. Emir vermeyi bizden öğrendi. Şimdi durun ve düşünün. Yıllar sonra karşı karşıya geleceğimiz o devletin dış işlerini kuran, ordusunun temellerini atan adam bizim ordumuzda talim yapmıştı. Dün padişahım çok yaşa diyerek cepheye koşan bu kadro yarın nasıl oldu da kendi devletimi kuruyorum dedi. İhanet mi? Strateji mi? Yoksa bizim tarihimizi okumayı bilme işimiz mi? Herkes sanıyor ki bu adamlar hep düşmanlı. Yanılıyorsunuz. Onlar Osmanlı Siyonizmi diye bir şey inanıyordu. Biz Osmanlı'ya sadık kalarak onun çatısı altında orada bir yurt kurabiliriz diyorlardı. Hatta Ben Gurion Osmanlı'nın savaşı kazanması için Yahudi milisleri örgütlemeye çalıştı. Neden mi? Çünkü o dönemde İngilizler gelirse her şeyin değişeceğini biliyorlardı. Fakat rüzgar tersine döndü. Savaşın sertleştiği, casusluk faaliyetlerinin arttığı günlerde Cemal Paşa durumu fark etti. Sert adamdı Cemal Paşa. Sizin niyetiniz başka dedi. Gözünün yaşına bakmadı. Ben Gurion ve Benzvi'yi yaka paça tutuklayıp sürgüne gönderdi. İşte o an o vapurla İstanbul'dan sevdikleri o şehirden uzaklaştırdıklarında kafalarındaki Osmanlıcı fikirler bir bıçak gibi kesildi. Giderken yemin ettiler. Bir gün geri döneceğiz ama bu sefer başkasına ait bir pasaportla değil, kendi bayrağımızla dediler. Biz onları kovduk, onlar o zaman kendimiz kurarız dedi. Tarihin cilvesine bakın ki kovuldukları o topraklar yıllar sonra en büyük kavgalarının merkezi olacaktı. Bir devlet kuracaksınız, önce dil kuracaksınız. İbranice binlerce yıldır ölüydü. Sadece sinagoglarda, dualarda, tozlu parşömenlerde yaşıyordu. Pazarda, sokakta, aşk mektuplarında kimse İbranice kullanmazdı. Yahudiler o dönemde ya Yidiş ya da bulundukları ülkenin dilini konuşurdu. Peki bu dili kim mezardan çıkardı? Eliezer ben Yehuda. O da bir dönem bu topraklardan geçti. İstanbul'un o kozmopolit havasını kokladı. Kendi evini bir laboratuvar yaptı. Oğluna bebekliğinden itibaren sadece İbranice konuşmaya şart koştu. Sokağa çıkmasını yasakladı. Arkadaşlarıyla yabancı dilde konuşmasını engelledi. O çocuk dünyadaki ilk modern İbranice konuşan insan oldu. Delilik mi? Hayır, sarsılmaz bir vizyon. Biz Türkçeyi sadeleştirmeye, Latin alfabesine geçmeye çalışırken adamlar yok olmuş bir dili toprağın altından çıkarıp devlet dili yaptılar. Bizim okullarımızda okuyup bizim teşkilat yapımızı görüp kendilerine sıfırdan bir kimlik diktiler. Kendi milli marşlarını bizim marşlarımızdaki o istiklal ruhundan esinlenerek mi yaptılar bilemeyiz ama burası tartışılır. Yöntemleri tıpkı bizimkiler gibiydi. Keskin ve kararlıydı. O dönem İstanbul'u hayal edin. Beyoğlu'nda oturan, Galata'da ticaret yapan Yahudi aydınlar. Hepsi Osmanlı vatandaşıydı. Sadece Ben Gurion değil. İsrail'in kuruluş kadrosunda neredeyse yarısı ya İstanbul'da okumuştu ya da İstanbul üzerinden Filistin'e gitmişti. Hatta bazıları Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Ankara ile gizli yazışmalar yapmaya devam etti. Biz eski dostuz diyorlardı. Biz aynı okulun öğrencileriz diyorlardı. Ama o masada dostluk yoktu. O masada sadece devlet aklı vardı. Onlar bizim zayıf anımızı beklediler. İmparatorluğun can çekiştiği o yıllarda kendi doğum sancıları olarak kullandılar. Biz Balkanlarda, Kafkaslarda can verirken onlar bizim sınıflarımızda sessizce geleceği planlıyorlardı. Bugün televizyonlarda İsrail nasıl kuruldu diye saatlerce tartışanlar var. Haritalar açılıyor, komplolar kuruluyor,
gizli cemiyetlerden, büyük oyunlardan bahsediliyor. Halbuki cevap çok daha basit. Cevap İstanbul Üniversitesi'nin tozlu arşivlerinde duran o öğrenci kayıtlarında. Cevap Çanakkale'de Osmanlı üniformasıyla nöbet tutan, bizimle aynı karavanaya kaşık sallayan o subayın hatıralarında. Cevap Abdülhamid'in kapısını aşındıran Herz'in o kibirli adımlarında. Biz onları tanımadık. Kendi topraklarımızda, kendi dilimizde, kendi hukukumuzla yetiştirdiğimiz o gençlerin gün gelip bir dünya dengesini değiştireceğini öngöremedik. Gözümüzün önünde büyüdüler. Bizim ekmeğimizi yediler, bizim sularımızı içtiler. Ve sonra kendi yollarını çizdiler. İsrail'in kurucularının sanıldığı gibi çöle gökten inmedi. Onlar bir imparatorluğun enkazından o imparatorluğun kendi eğitimini ve disiplini alıp kullandılar. Diplomaları bizden aldılar, devleti kendileri kurdu. Tarih sadece savaş meydanlarında yazılmıyor maalesef. Tarih bazen bir hukuk amfisinde, bazen bir subay gazinosunda, bazen de bir sürgün vapurunda, güvertesinde yazılır. Biz o gün o sınıflarda ders anlatırken aslında bir devletin kuruluşuna modellik ediyorduk. Sonuç mu? Onlar derslerini çok iyi çalıştı. Biz ise hala bunlar kim diye soruyoruz. Gözümüzün önündeki gerçeği uzaklarda arıyoruz. Anlayana, anlatabilene ve en önemlisi tarihinden ders çıkarabilene.